Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz bu çantanın yapılışını paylaşacağım. İsmine ben puzzle çanta dedim. İsmini bilmiyorum. Görünce çok beğendim. Hatta bir tane takipçim benimle paylaştı. İlk baktığımda bulmaca çantayla aynı sandım ama tamamen farklı. Onun altında birleştirme yapıyorduk. Bir tabanı vardı hatırlarsanız. Bu tabansız bir çanta. Yani farklı. İlk başta dediğim gibi aynı gelmişti. Çalışmak istememiştim ama sonradan eşime gösterince çok beğendi ve çalışmaya karar verdim. Birazcık ilk başta kafa yoruyor aslında. Modeli çıkartana kadar birazcık düşündüren bir çanta. Ama ben o aşamayı hallettiğim için sizler için gayet kolay olacak. Çünkü çok ayrıntılı bir şekilde elimden geldiğince her aşamasını sizlerle paylaşmaya çalıştım. Videonun uzunluğundan da anlayacaksınız zaten. Bunun için kağıt ip kullandım. Modelde de kağıt ip kullanılmıştı. Rafya ip kullanabilirsiniz. Ya da böyle pamuklu makrame ile de olabilir bence. Ya da polyester makrame ipi de kullanabilirsiniz. Koton iple de olur ama boyut olarak küçük olacaktır. İşte bu formda olmayacağını düşünüyorum. Ama elinizde varsa değerlendirmek isterseniz yine de yapabilirsiniz. Dediğim gibi genelde ben de elimde olan ipleri değerlendirerek yapıyorum. Ama bu rengi özellikle gidip aldım, hatta paylaşmıştım sizinle de çünkü çok beğendim. Şuraya da şöyle kahverengi bir şerit yaptım. Bu fırfır kısmını en son yapıyoruz. Daha sonra buraya sabitliyoruz. Dediğim gibi tamamen bir puzzle gibi parçaları yapacağız. Daha sonra birleştirmesini yapacağız. Askı kısmı şu öndeki fırfır kısmını da yaparak birleştireceğiz. Bakın bu şekilde. Şu an astarlama yapmadım. Astarlama yapıp yapmama konusunda da emin değilim. Belki de içerisine bir kese atarak o şekilde kullanım sağlayabilirim. Nasıl astarlama yapacağınızda da videonun sonuna doğru bahsediyor olacağım. Yaklaşık 350 gram bir ipim vardı. 50 gram kadar elimde kaldı. 300 gram kullandım diyebiliriz. Benimle aynı ölçülerde yapacaksınız. 300 gram gibi bir ipe ihtiyacınız var. Ve 3,5 milim tığ kullandım belli bir kısımda. Belli bir kısımda da 4 milim tığ kullandım. Yani 2 adet tığ kullandım. Bundan da bahsediyor olacağım. Ben çok beğendim. Çünkü çok şık, kullanışlı bir çanta oldu. Bakın şu şekilde, hatta sizlere göstermek istiyorum. Duruşuna bakar mısınız? Gayet güzel oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu tarz çünkü farklı, hiç kimsenin yapmadığı çantaları çalışmayı çok seviyorum. Sizlere de aktarmaktan oldukça mutluyum bu konuda. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Düşünceleriniz benim için oldukça önemli. Başta da söylediğim gibi bunu benimle içinizden birisi paylaşmıştı. Buradan da teşekkür ediyorum tekrardan. Kaydetmiştim, değerlendirdim ve çalıştım. Her gönderdiğinizi kaydediyorum. Zaten mesaj olarak da söylüyorum. Teşekkür ederim tekrardan. Herkese teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da hala takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayarak takip edebilir. Orada yaptıklarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Çok sevinirim. Dilerseniz şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Kağıt ip kullanacağım ve 4 milim tığ kullanarak örgümüzün başlangıcını yapacağız. Yaklaşık 350 gram kadar bir ipim var. Videonun sonunda ne kadar kullandığımdan bahsediyor olacağım. Şimdi ben çantanın gövde kısmını tamamladım. Sizlerle yeniden bir başlangıç yapacağız ama başlangıç yapmadan şu şekilde birazcık bahsetmek istiyorum. Bir önceki bulmaca çantamıza göre birazcık farklı bir çanta. Aslında birazcık değil, bayağı bir farklı çanta. Tek benzer noktası bu parçamız. Bu şekilde bir tane parça örüyoruz. Bu da 24 tane 23 zincir çektim. Üzerine 24 tane sık iğne yaparak başlangıcımızı yapıyoruz. Sadece sık iğneden oluşuyor örgümüz. Git gel yapacağız sürekli ve istediğimiz boyuta ulaşana kadar. Şimdi ben size bunun ölçüsünü vereceğim. Bayağı uzun bir parça. Hatta kaç sıra gittiğimden birazcık bahsedeyim. Toplamda 118 sıra boyunca git gel yaptım. Sık iğne tekniği dediğim gibi. Şimdi ölçümden bahsedeyim. Çünkü ipimizin kalınlığına göre farklılık gösterebiliyor. Şu şekilde açtığımda ne kadar uzunluğunda olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Daha sonrasında bana sorduğunuzda, çünkü tam net cevap veremiyorum, sayı ve santim kısmı not alırsanız sizin için daha iyi olacaktır. Ölçtüğümde 71 santim uzunluğunda. Eni de 24 tane sık iğne var demiştim. Şu şekilde ölçtüğümde de yaklaşık 15 santim eni, 15 santim. Şimdi bu şekilde büyük bir tane parçamız var. Bu parçamızı tamamladıktan sonra ilk ben bu parçamı yaptım. Küçük parçalarımızı yapacağız. Küçük parçalarımı da şu şekilde göstermek istiyorum kaç tane olduğunu. Şimdi ben şekline göre ayarlama yaptığım için hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 tane parçamız var. Kare halinde. Bakın şu şekilde 7 tane parça öreceğiz. Bunun da sayısını şu şekilde bir ayarlama yaptım. Ortada 24 tane sık iğneye ulaşmıştık ki 23 zincirin üzerinde konuşamadım. Şimdi bu kare parçalarımızda 21 tane sık iğne var. Burada 24 tane sık iğne vardı. Birazcık böyle küçük tuttum. Kare bir form elde edebilmek için ölçtüğümüzde çünkü bu şekilde bir ayarlama yapabildim. 21 sıra boyunca gittim. 21 tane de sık iğne var. Yine de bunun ölçüsünü vermek istiyorum sizlere. Bakın 14, hatta bakın 14'e 13,5. Şöyle ölçtüğümde 14, böyle enini ölçtüğümde ise 13,5 santim uzunluğunda. 7 tane bu şekilde kare parça yapıyoruz. Bir tane büyük parça yapıyoruz. Daha sonrasında yerleştirme yapacağız. Şimdi yerleştirme işlemine geçmeden sizlerle minik bir başlangıç yapalım. Aklınızda herhangi bir soru işareti kalmasın. Şöyle bir kenara alıyorum. Daha sonra beraber yerleştirip birleştirme işlemine başlayacağız. Tığımı ipimin ortasına yerleştirdim. Bir kere döndürüp bir tane zincirimi çekerek başlangıcımı yaptım. Şimdi bir tanesinde 21 tane sık iğne demiştim. Kare parçamızın başlangıcını yapalım. Diğerinde de büyük ana parçamızda da 24 tane demiştim. Şimdi 1, 2, 3, 20 tane zincirimi çekerek başlangıcımı yaptım. 20 tane zincir çekiyoruz. Bir tane de dönüş için zincir çekerek başlangıç yaptığımızda bir tane sık iğne saydığımız için onu 21 tane sık iğneye ulaşmış oluyoruz. Şimdi bakın neyden bahsettiğimi göstereceğim. 20. zincirimi parmağımla tutuyorum. Bir tane zincir çektim. Tekrardan 20. zincirimin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekip bir tane sık iğne yapıyorum. Ve bu şekilde bakın 2 tane sık iğne yapmış gibi oluyoruz. Bir tanesi şimdi yaptık. Bir tane de zincir çekerek dönüşümüzü sağladığımız için yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi çektim. 2 tane ilmeğim var. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Yandaki zinciri atladım. Tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yaptım. Yandaki zinciri atladım. İpimi çekip sık iğnemi yaptım. Bu şekilde her zincirin içerisine bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Şimdi son zincirimin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekip bir tane sık iğnemi yaparak sıramı tamamlıyorum. Ve sıra sonunda size bahsettiğim gibi 21 tane sık iğneye ulaşmış oldum. Daha sonra şu şekilde örgümü döndürdüm. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum ikinci sıramın. Hemen dibinde bakın bu şekilde bir boşluk var. Buraya batmıyoruz. Bir sonraki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çektim. Ve sık iğnemi yaparak başlangıcımı sağladım. Sonra yandaki boşluğa atladım. Tığımı geçirip ipimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar her boşluktan tığımızı geçirip bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Şimdi bakın bu noktaya kadar şöyle gösterdiğimde 19 tane sık iğneye ulaştım. Burada bakın şurada son boşluğum var. İlk dönüş sağladığım nokta diyelim. Oradan tığımı geçiriyorum. Sık iğnemi yaptım. 20 tane sık iğneye ulaştım. Burada genelde her videomda tekrar söylüyorum. Belki önceki videolarımı izlememişsinizdir diye. Şurada bir zincir çekerek dönüş sağladığım nokta var. Bakın. Şurası benim bir zincir çekip üst sıraya başlangıç yaptığım nokta. Burası genelde gözükmüyor. Mesela buradan hemen bir zincir çekip üst sıranın başlangıcını yaparsam bir tane eksiltme yapmış olacağım. Ve görüntü olarak da bakın bu şekilde eksiltme yaptığımız belli oluyor. O yüzden bu sondaki zincirin içerisinden tığımızı geçiriyoruz. İpimizi çekip bir tane sık iğne yaptığımızda 21 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Daha sonra örgümü döndürdüm. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen dibindeki değil bir sonraki boşluğa batarak sık iğnemi yapıyorum. Hemen dibindeki boşluğa batarsak da arttırma yapacağımız için dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluğa batarak her zaman başlangıcımızı yapıyoruz. Daha sonrasında ise her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam edeceğiz. Ekstra farklı bir şey yok. Modelimiz bundan ibaret. Sayılarımı, ölçülerimi sizlerle paylaştım. İstediğiniz boyuta ulaşana kadar bu şekilde devam ediyorsunuz. Kare motif içinde aynı şekilde uzun parçamız içinde sadece uzun parçamızda 24 tane sık iğnemiz var. Bu şekilde saydığımızda yani 23 tane zincir çekip üzerine
bir zincir çekerek dönüş sağladığımızda 24 tane sık iğneye ulaşmış olacağız. Benimle aynı ölçülerde çalışmak isterseniz tekrardan söylemek istedim. Şimdi bu parçamı bir kenara alacağım. Şimdi kamera açısını değiştirdim. Böyle tepeden tamamını görebilmeniz için. Çünkü yerleştirmek kısmı birleştirmek kısmı kadar önemli. Aklınıza herhangi bir soru işareti kalsın istemiyorum. Ekrana ancak bu şekilde sığdırabildim. Şimdi tüm parçalarımızı yaptığımızda şöyle öncelikle hepsini ayırayım. Şimdi ilk başta bu büyük ana parçamızı orta kısmına yerleştiriyoruz. Şöyle yatay bir şekilde bir yerleştirme yaptım. Daha sonrasında hemen yanına bir tane üçgen kare motifimizi koyacağız. Bakın ben bu şekilde katlamıştım. Bu hatta kısmı. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Taban kısmında taban kısmı diye ayırdığım bir tane parçam var. Şu alt kısmına gelecek. Onun kaç sıra olduğunu söylemek istiyorum. Diğerlerine göre birazcık daha eksik başladım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Hatta bir sıra eksik başlamışım. 20 sıra boyunca sık iğne gittim geldim. Bu bizim taban kısmımız. Bu şekilde yerleştirme yapabildim. Diğerleri 21 sıraydı, size söylemiştim. Şimdi diğer üçgen parçamı, şöyle kare parçamı katlıyorum. Üçgen haline getirdik. Şöyle katlıyorum. Yönü önemli. Kare parçamızı üçgen haline getirdikten sonra bakın şöyle yatay bir şekilde yerleştirdim ya, üçgen parçamı buraya yerleştireceğim. Şu kenar kısmına üçgen parçamızı yerleştirdik. Daha sonrasında iki tane kare parçam var elimde. İki tane kare parçamı hemen bu parçamın altına bir yerleştirme yapıyorum. Bakın üçgen parça, kare parça, iki tane yerleştirdim. Bir tanesi arka tarafa gelecek. Bu da ön tarafa geliyor. Üçgen parça ikiye katladığımız için bir tane motif kullanıyoruz. Buraya yerleştirdim. Yanına iki tane kare motifimi yerleştirdim. Daha sonra şu taban için bir tane daha üçgen parça yerleştiriyorum. Hala birazcık büyük gibi geliyor ama birleştirmede o kısmını halledeceğim. Şimdi bu şekilde bir yerleştirme yaptım. Bu yan kısma geliyoruz. Yan kısma da iki tane elimde kare parçam var. Bakın bu şekilde hazırlamış oldum. İki tane kare parçamı belirli bir boşluk bırakarak şu üst kısımda yerleştirme yapıyoruz. Daha sonrasında aynı bu taban ve şu yan kısımda yaptığımız gibi bir tane daha üçgen parça yapıyorum. Kare parçamı katlıyorum. Bakın katladım. Bu kısımlar şöyle yerleştiriyorum. Bu şekilde çantamızın gövdesini ayarlamış oluyoruz. Bundan sonra birleştirme işlemine geçeceğiz. Tekrardan şöyle bozup bir göstereyim size. Puzzle gibi çünkü. Şöyle ayırdığımızda bunu iyice yatay bir şekilde tutuyorsunuz bakın. Yanına bir tane üçgen parça, iki tane kare parçamı buraya koyuyorum. Tabana bir tane üçgen parça. Şu üst kısma iki tane kare parça koyuyorum. Burada çantamızın kol kısmı için bir boşluk bırakıyoruz. Burası bizim kol kısmımız olacak. Daha sonra tabana da bir tane üçgen parça yerleştirerek ayarlamamı yapmış oldum. Şimdi birleştirme işlemine geçeceğiz. Şimdi tepeden gösterdikten sonra birleştirme işlemini yakından çekmek istedim. Nasıl birleştirme yaptığımı görebilin diye. Şöyle bakın yerleştirdiğim şekilde duruyor. Döndüreceğim. Şuradaki üçgen parçadan başlangıç yapmak istiyorum. Ben öncelikle bir tarafı birleştirip sonra diğer tarafı birleştireceğim. Şimdi birleştirme işleminde 3,5 numara tığ kullanacağım. Hemen bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Niye 3,5 kullanıyorum? Bu sık iğnenin ara kısmından tığımın geçmesi 4 numara birazcık zorlayacağını düşündüğüm için 3,5 numara tığıma geçiş yaptım. Hemen şimdi şu tepe noktasından başlangıç yapalım. Bu motifimizin başlangıç kısmı arkadan bir bütün halinde birleştirme yapmak adına konuşamadım. Bir bütün haline birleştirme yapmak adına bakın elime tutuyorum motifimi, şu şekilde döndürdüm arka kısmı. Arka kısmından başlangıcımızı yapalım ve devam edeceğiz ön kısmına doğru. Bir tane zincirimi çekmiştim. Zincirimi bırakıyorum. Hemen şöyle eşitlediğimde karşılık gelen sık iğnenin içerisinden tığımı geçiriyorum. Öncelikle şu üstteki parçamdan geçireceğim. Hemen birinci sık iğnemden tığımı geçirdim. Karşı tarafta da karşılık gelen noktadan tığımı geçiriyorum. İki tane parçamda da bakın sık iğneden tığımı geçirdim. Daha sonrasında zinciri
tığıma taktım ve şöyle üst kısma çekerek başlangıcımı yaptım. Yandaki sık iğneden tığımı geçirdim. Karşılık gelen boşluktan da tığımı geçiriyorum. İpimi yukarıya çekemedim. İpi tığın ucuna takıyoruz ve yukarıya çekiyoruz. Buradaki ilmeğimin içerisinden şöyle geçiriyorum. Daha sonrasında yine yandaki boşluktan tığımı geçirdim. Karşılık gelen arkadaki parçamızdan da tığımızı geçirip ipi tığımızın ucuna takıyoruz. Üst kısma kadar çekemedim. Üst kısma kadar çekiyorum. İlmeğimin olduğu kısma kadar çektikten sonra ilmeğimin içerisinden geçirerek ilmek kaydırmamı yapıyorum. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. Altta karşılık gelen noktadan da tığımı geçiriyorum. İpi tığımın ucuna taktım ve üste kadar çekiyorum. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. Arkadaki karşılık gelen noktadan da tığımı geçiriyorum. İpi yukarıya çektim. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Arkadaki parçamdan da tığımı geçirdim. İpi tığ yardımıyla üste kadar çektim. İlmeğimin içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Şimdi şu uç noktaya kadar ilmek yürütme yaparak devam ediyorum. Şimdi parçanın sonuna kadar ilmek yürütme yaparak ilerledim. Burada şu şekilde tekrar göstereyim. Diğer parçamızın olduğu kısım, aslında şu bütün parçamızın diğer kısmı diyelim, ön kısmı diyeyim hatta. O kısma kadar ilerlemiş olduk. Şöyle üçgen olarak bakın, katlıydı zaten. O yüzden devam edeceğim ama buradaki kısım bittiği için buradaki kısımdan birleştirmeye başlayarak devam edeceğim. Şimdi ilmeğim üstteydi. Hemen şu son sık iğnenin içerisinden, bakın burada son sık iğnenin içerisinden yatay bir şekilde olacak şekilde tığımı geçirdim. Daha sonra arka parçamdan da birinci sık iğnenin içerisinden geçiriyorum. İpimizi şöyle yukarıya çekelim. Ve bir tane ilmek yürütme yaparak karşı tarafa dönüşümü sağlamış oldum. Bakın şu şekilde bir boşluğu var ve böyle oval bir şekilde dönüş sağlamış olduk. Daha sonra yandaki boşluktan sık iğneden tığımı geçiriyorum. Yine arka kısımdaki boşluktan da tığımı geçirdim. İpimi yukarıya kadar çektim. İlmeğimi içerisinden geçirip bir tane sık iğnemi yapıyorum. Yandaki boşluğa atladım. Arkada karşılık gelen noktadan tığımı geçirip ipimi üst kısma kadar çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütme yapıyorum. Yandaki boşluğa atladım. Karşılık gelen noktadan da tığımı geçiriyorum. İpimi üste kadar çektim. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Aynı burada yaptığımız gibi bakın dönüşümüz de şu şekilde olmuş oldu. Şimdi şu kenar kısmına kadar ilmek yürütme yaparak devam ediyorum. Şimdi son boşluğa kadar ilerledim. Son sık iğnemden geçiremedim. Son sık iğnemden tığımı geçirdim. Arkadan da son boşluktan diyelim tığımızı geçiriyoruz. İpimi yukarıya kadar çekip ilmek yürütmemi yaparak sıramı tamamladım. Bakın şöyle arkaya tekrar açayım, hatta şöyle buradan başladım. Dönüşümü sağladım ve birleştirmemi tamamladım. İpimi kesmiyorum. Her seferinde kesmeyelim. Tekrar başlangıç yapmak demek arada bir sürü ip olması demektir. O yüzden kesmeden devam edeceğim. Şimdi hemen altta ne vardı? Kare motiflerimiz vardı. Üçgenin altında. Şuraya kare motifimi yerleştireceğim. Ama şu şekilde bir başlangıç yapacağım. Buradan aşağıya doğru devam edeceğim. Hatta nasıl yapalım? Aşağıya doğru bir başlangıç, aşağıya doğru devam edeceğim. Daha sonra alttaki motifimizin başlangıcını yapacağız. Şu kare motifimi yana aldım. Buradan başlangıç yapacağım dediğim gibi. Hemen diğer motifimin birinci sık iğnesinden boşluktan yani tığımı geçiriyorum. Alttan da ilk karşılık gelen noktadan tığımızı geçiriyoruz. İpimizi yukarıya çekelim.
İki parçadan da yukarıya çektikten sonra ilmeğimizi içerisinden geçirip ilmek yürütmemizi yapalım. İpimiz alt kısımda olduğu için birazcık zorlama yapıyor ama bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Yandaki boşluğa atladım, tığımı geçirdim. Aynı şekilde arkadan da tığımı geçiriyorum. İpimi tığım ucuna takıp yukarıya kadar çektim. İlmek yürütmemi yaptım. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. Arkadan da tığımı geçiriyorum. İpi yukarıya kadar çekip ilmek yürütmemi yaptım. Yine aynı şekilde şuradaki kenar kısmına kadar ilmek yürütme yaparak devam ediyorum. Şimdi buradaki son sık iğne içerisine de batarak ilmek yürütmemi yaptım ve buradaki motifimi de tamamlamış oldum. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Arkadaki mesela burada şu kısım birazcık büyük gibi geldiyse gözünüze eşitleyebilmek için birkaç kez aynı yerden tığınızı geçirip ilmek yürütme yaparsanız alttaki kısımdan özellikle birkaç kez aynı boşluktan tığınızı geçirip ilmek yürütme yaparsanız birazcık daraltmış oluyorsunuz birleştirme kısmını. O yüzden buradaki motifinize de yer kalmış oluyor. Bunu da söylemek istedim. Böyle bir püf noktası var yani. Şimdi direkt bakın burada bir tane üçgen, zaten üçgen motif istiyor. Bakın şu şekilde belli. Üçgen motifimizi yerleştirdik. Üste yaptığımız gibi. Birinci sık iğneden tığımı geçirdim. Şu ipimi de içeriye alayım. Hemen arkada karşılık gelen noktadan şöyle motifi açacağım. Karşılık gelen noktadan tığımı geçirdim. İpimi yukarıya kadar çekiyorum. İlmeğimi içerisinden geçirip ilmek yürütme yaparak başlangıcımı sağladım. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. Arkadan da tığımı geçiriyorum. İpimi yukarıya çekip ilmek yürütmemi yaptım. Yandaki boşluğa atladım. Arkadan da boşluktan tığımı geçirdim. İpimi yukarıya kadar çekip ilmek yürütmemi yaptım. Hemen şu son kısma kadar ilmek yürütme yaparak devam ediyorum. Şunu da söylemek istedim. Bakın şu şekilde tuttuğumuzda eşitleyelim. Şu şekilde tuttuğumuzda burada 1, 2, 3, 4 tane sık iğne kadar bir boşluk var. Şurada hani şu kısımda mesela fazla. Az önce bahsettiğim şeyi göstermek istiyorum size. Şimdi birkaç kez aynı boşluktan batmam gerekiyor ki bu motifi buraya yerleştirebileyim yani ben. Ne yapıyordum? Buradaki boşluktan tığımı geçirip karşılık gelen noktadan da tığımı geçirip ipimi yukarı çekip ilmek yürütme yapıyordum ya. Şimdi aynı noktadan geçireceğiz. Mesela burada arka kısımda ilmek yürütme yaptığım boşluk var. Burada bir sonrakine geçmem gerekiyor ama şu şekilde yapacağım. Şimdi burada üstteki motifimde bir sonraki boşluğa atlıyorum. Arkadaki motifimde az önce yapmış olduğum ilmek yürütmemi yapmış olduğum noktadan tığımı geçiriyorum. İpimi yukarıya çekip ilmek yürütmemi yaptım. Bakın birazcık bir büzüşme oldu. Aynı noktadan tığımı geçirdim. Şimdi yandaki boşluğa atlıyorum. Arkada da karşılık gelen boşluğa atlayalım. İpimi yukarıya kadar çektim. İlmek yürütmemi yaptım. Yandaki boşluğa atladım. Arkada ise karşılık gelen noktaya değil, az önce ilmek yürütme yaptığım boşluğa tığımı geçiriyorum. İpimi yukarıya kadar çekip ilmek yürütmemi yapıyorum. Şimdi arkada niye iki kez aynı noktadan batıyorum? Motifimi buraya dediğim gibi yerleştirebilmek için, bakın birazcık küçüldü. Motifimi buraya sığdırabilmek için bu şekilde yapıyorum. Diğer türlü eşit bir motif yaptıysanız eşit de yapabilirsiniz bu boşluğa göre. Eşit bir motif yaptıysanız direkt her boşluğa bir tane ilmek yürütme yaparak devam edebilirsiniz. Ama benim birazcık büyük olduğu için bu şekilde yapıyorum. Bunu da sizlere göstermek istedim. Şimdi aynı şekilde kenar kısmına kadar devam ediyorum. Şimdi son boşluğuma kadar ilerledim. Son boşluğumdan tığımı geçiriyorum. Arkadan da son boşluktan tığımızı geçirip ipimizi yukarıya çekemedim. İpimi yukarıya çekiyorum. İpim büyük kaldı birazcık. Yukarıya çekip ilmek yürütmemi yaparak sıramı tamamladım. Bakın birazcık bu kısım büzüşük. Gördünüz mü? Aynı noktadan geçirerek eşitlemiş oldum size bahsettiğim gibi. Daha sonrasında zaten bu şekilde üçgen olarak katlanacağı için görüntüde herhangi bir bozukluk olmuyor. Bakın bu şekilde.
Şimdi şöyle örgümün ters tarafını döndürüyorum. Arka tarafını döndürüyorum. Direkt aynı şekilde şuradaki üçgen motifimizde yaptığımız gibi arka kısmına doğru devam ediyoruz. Bakın şu şekilde katlandığında buradaki arka kısmına doğru devam edeceğiz. Hemen yandaki bakın şu şekilde yatay bir şekilde ikili trabzanlı yatay kısmından tığımı geçirdim. Arkadan da karşılık gelen noktadan tığımı geçiriyorum. İpimi yukarıya çekip ilmek yürütmemi yaparak dönüşümü sağlamış oldum. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Karşılık gelen kısımdan tığımı geçiriyorum. İpimi yukarıya çekip ilmek yürütmemi yapıyorum. Şimdi ön kısmında bir eşitleme yapmıştık. Aynı şekilde burada da yapıyoruz. Yani aynı boşluktan birkaç kez tığımı geçirerek eşitleme yapacağım. Onun dışında ekstra farklı bir şey yok. Yine aynı teknikle ilmek yürütme yaparak üçgen motifimizin şu son kısmına kadar devam ediyorum. Şimdi son boşluğuma da batarak ilmek yürütmemi yaptım ve motifimi tamamlamış oldum. Bakın şuradan başlamıştık, ön kısmından başlamıştık. Aynı şekilde taban kısmından döndük ve devam edip burada tamamladık. Sadece şu kısmımızın açık olan bir kısmımız oluşmuş oluyor. Arkada burada üçgen motifimiz var. Burada üçgen motifimiz var. Burada da kare bir tane motifimiz vardı. Ön kısmını birleştirme yaptığımız. Yine aynı şekilde arka kısmından da şöyle kare motifimi yerleştiriyorum. Hani iki tane üst üste kare motif koymuştuk ya, alt kısmını birleştirdik. Üst kısmına devam edeceğim. Daha sonrasında yan kısımların birleştirmesi yapacağım. En son yapacağım yani. Öncelikle şu kısmı birleştirme yapalım beraber. İpimiz birazcık zorluyor. Küçüldükçe zorluyor artık. Hemen yandaki motifimdeki birinci sık iğneden tığımı geçiriyorum. Arkada karşılık gelen boşluktan da tığımı geçirdim. İpimi yukarıya çekip ilmek yürütmemi yaparak başlangıcımı yaptım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Arkadan karşılık gelen kısımdan tığımı geçirdim. İpimi tutturuyorum, tığımla çektim yukarıya kadar, ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Arkadaki boşluktan da tığımı geçirip ipimi yukarıya çekip ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Kenar kısmını tamamlayana kadar ilmek yürütme yapmaya devam ediyorum. Şimdi kare parçamın sonuna kadar ilerledim. Son boşluğunda ilmek yürütmemi de yaptım. Burada alt üstte hani bir tane üçgen parçam vardı ya, oraya geldim. Şimdi buradan direkt böyle dönüş sağlarsam şurada küçük bir boşluk olacak hissiyatı veriyor insana. Bakın iki motifin arasında şöyle bir boşluğumuz oluşuyor. O yüzden hemen yandaki motiften de şu üstteki üçgen motiften tığımı geçiriyorum. İpimi arkadan çekip ilmek yürütmemi yaparak geçişimi sağlamış oldum. Üçgen motiften ilk boşluktan tığımı geçirdim. İpimi yukarı çekip ilmek yürütmemi yaptım. Sıramı tamamladım. Daha sonrasında artık ipim içeriden ilerleyecek. Elim daha doğrusu ilerletmeye çalışacağım arka kısmından yani. Şimdi yandaki boşluktan şöyle tığımı geçirdim. Motifimde diğer motifimdeki karşılık gelen boşluktan da tığımı geçiriyorum. İpimi arkadan tığıma tutturup yukarıya kadar çektim. İlmeğimin içerisinden geçirip ilmek yürütmemi yaparak dönüşümü sağlamış oldum. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Arkadaki boşluktan da tığımı geçirip ilmek yürütmemi yapıyorum. Bakın bu kısımdan şöyle ilerleyip gelmiştim. Üçgen motifimizi birleştirmeye devam ediyorum. Şimdi şöyle arka kısmına kadar ilerleyeceğim. Hemen tamamlayıp geliyorum. Şimdi bahsettiğim gibi kenar kısmına kadar ilerledim. Bakın ilmeğim şurada, son boşluğumda ilmek yürütmemi yaptım. Daha sonrasında diğer tarafımı döndürüyorum. Ve şu şekilde öndeki kare motifimizin şu kenar kısmı boşluk kalmıştı. Bakın şurası şu şekilde boşlukta. O yüzden buradan devam edeceğim. Bu kısma ilmek yürütme yaparak devam edip bu kısımda ipimi kesmeyi düşünüyorum. Daha sonrasında ise şuradan tekrar bir başlangıç yapıp böyle devam edip diğer kenar kısmına kadar ilerleyeceğiz. Şimdi ben şu kısma kadar ilmek yürütmemi yapayım. Tekrar buradan bir başlangıç yapalım beraber. Bahsettiğim gibi kenar kısmına kadar ilerledim. Burada ilmeğimiz üstte kalıyor. Artık ipimizi keseceğiz. Nasıl kestiğimi de göstermek istiyorum. Şöyle tığımı içeriden geçiriyorum. Hemen dibindeki boşlukta. Daha sonrasında ipi taktım.
arka iç kısmına çektim. Çantanın iç kısmına çekiyorum. Ve burada 2 tane zincir çekerek sıramı tamamlamış oldum. İpimizi iç kısmında kesiyoruz. Şöyle çektim. Bakın dıştan da görüntü olarak gayet güzel gözüküyor bu şekilde. Şu kenar kısmına kadar birleştirme yaptım. Arka kısmında bakın ipim nereden çıkıyor. Arka kısmından başlangıç yapmıştık. Yani şöyle devam ettik. Daha sonrasında şu kısımdan başlangıç yapalım beraber. Hatta ön kısmında bakayım. Fark etmiyor. Şuradan da başlangıç yapabiliriz. Bir tane zinciri çekerek başlangıcımı yapıyorum. İpimi bıraktım, ilmeğimi. İlk başta nasıl yaptıysak o şekilde yapıyoruz. Hemen birinci sık iğnenin içerisinden tığımı geçiriyorum. Arkada karşılık gelen birinci boşluktan olması önemli. Çünkü boşluk olmaması için tığımı geçiriyorum. İpi tığıma taktım. Ve ilmeğimi şöyle takamamışım. İlmeğimi yukarıya kadar çekiyorum. Daha sonrasında yandaki sık iğneden tığımı geçiriyorum. Arkada da karşılık gelen noktadan tığımı geçiriyorum. İpi tığımın ucuna takıp yukarıya kadar çekip ilmek yürütmemi yaptım. Yandaki boşluğa atlıyorum. Arkadaki boşluktan da tığımı geçirdim. İpi yukarıya kadar çekip ilmek yürütmemi yapıyorum. Yandaki boşluğa atladım. Arkadaki karşılık gelen noktadan da tığımı geçiriyorum. İpi yukarıya kadar çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıyorum. Şimdi aynı şekilde ilmek yürütme yaparak devam edeceğim. Ekstra farklı bir şey yok. Az önce de bahsetmiştim. Şöyle kenar kısmına kadar ilerleyeceğim. Arka kısmında da şöyle pardon göremediniz. Kenar kısmına kadar ilerliyorum. Buradan da diğer parçamızda diğer kenar kısmına kadar devam edip ipimizi kesiyoruz. İç kısmını çekip 2 zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Sıramızı tamamlıyoruz. Daha sonra şu yan kısmı da birleştirip tamamlayıp geleceğim. Diğer tarafın birleştirmesini göstermek istiyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi bu kenar kısmın tamamını birleştirdim ve tamamlamış oldum. Bakın şu kenar kısmını da birleştirdim. Gayet güzel gözüküyor. Böyle keskin hatları olmadı. Ovalimsi bir yapıda oldu. Ben çok beğendim. Şimdi diğer kenar kısmına geçtik. Ama öncelikle diyorum ki şu alttaki üçgen kısmını birleştirme yaparsak daha sonra kare kısmını birleştirmemiz daha kolay olacak. Üstteki boşluğu ayarlamak açısından da. O yüzden üçgenin şu çantamızın üst kısmı burası. Bakın şuraya üçgen parçamı yerleştirdim. Daha sonrasında bir tane zincir çekerek başlangıcımızı yapalım. İpimi bıraktım. Hemen bakın şöyle yerleştirdiğimde karşılık gelen noktadan boşluktan tığımı geçiriyorum. Öncelikle şu motifimden geçireceğim. Birinci sık iğnenin içerisinden boşluktan tığımı geçirdim. Karşılık gelen bakayım. Karşılık gelen boşluktan da tığımı geçiriyorum. İpimi alt kısmından tığıma taktım. Yukarıya en yukarıya kadar çekiyorum. Ve bu şekilde başlangıcımı yapmış oldum. Daha sonrasında yandaki boşluğa atlıyorum. Karşılık gelen boşluktan da tığımı geçirip ipimi tığ yardımıyla yukarıya kadar çekiyorum. İlmeğimi içerisinden geçirerek bir tane ilmek yürütmemi yaptım. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. Karşılık gelen arkadaki parçadan da tığımı geçiriyorum. İpimi yukarıya doğru çekiyorum. İlmeğimi içerisinden geçirerek bir kez ilmek yürütme yaptım. Şimdi buradan bakın şu şekilde üçgen yerleştirmiştim parçamı. Aynı şekilde kenar kısmına kadar devam edeceğim. Buradan dönüşümü sağlayacağım. Arka kısmını da birleştirip şuraya kadar ilerleyip geliyorum şimdi. Şimdi size bahsettiğim gibi buradan başlamıştık. Beraber şöyle dönüşümü sağladım.
Şöyle döndürdüğümde diğer kenar kısmına kadar ilerlemiş oldum. Bakın ilmeğim burada. Şimdi bunun üzerine kare motiflerimiz gelecek. Hemen şuradan bir tane kare motifimi koyarak başlangıcımı yapacağım. Hatta şöyle. Evet. Yerleştirdikten sonra başlangıcımı yapacağım. Şu şekilde bir başlangıç yapmayı düşünüyorum. Buradan şöyle dönüşümü sağlayıp başlangıcımı yapayım. Şuradan beraber yapalım. Sonra devam edelim. Hani şu üst kısma doğru değil de şöyle kenar kısmına doğru ilerlemeyi düşünüyorum. Şöyle motifimi yerleştirdikten sonra yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Diğer motifimden de karşılık gelen boşluktan tığımı geçirdim. İpimi yukarıya kadar çekiyorum. İlmeğimi içerisine ilmek yürütme yaparak şöyle dönüşümü sağladım. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. Arkadaki motifimden de tığımı geçiriyorum. İpimi yukarıya çekip ilmek yürütmemi yaptım. Yandaki boşluğa atladım. Arkadaki motifimden de tığımı geçirdim. Yukarıya kadar çekiyorum. İlmek yürütmemi yaptım. Böyle gelmiştim. Diğer tarafa doğru şöyle ilerleyeceğim. Arka kısmına hemen şuraya kadar ilerleyeyim. Arka kısmının dönüşünü beraber yapalım. Şimdi size bahsettiğim gibi kenar kısmına kadar ilerledim. Bakın şuradan başlamıştık. Kenar kısmına kadar ilerledim. Daha sonrasında çantamızın arka kısmını çeviriyoruz. Arka kısmında bu kare motifimizin diğer parçası gerekli. Yani diğer kare parçamızı yerleştireceğiz. Şu şekilde direkt yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra aynı şekilde devam edeceğiz. Şuradan başlıyoruz. Böyle ilerleyeceğiz. İpimizi kesmeyeceğiz. Diğer kenar kısmına kadar ilerlemiş olacağız. Şimdi ilmeğim burada. Şu iplerimi şöyle arka kısmına çekeyim. Hemen buradaki motifimin birinci boşluğundan tığımı geçirdim. Diğer motifimin de birinci boşluğundan tığımı geçiriyorum. İpimi yukarıya çekip ilmek yürütmemi yaptım. Bu şekilde başlangıcımızı yapmış olduk. Dönüşümüzü sağladık. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Karşılık gelen noktadan da tığımı geçirip ipimi üst kısma kadar çekiyorum. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. Arkada karşılık gelen kısımdan da tığımı geçirip ipimi yukarıya kadar çekip ilmek yürütmemi yapıyorum. Bakın bu şekilde bahsettiğim gibi dönüşümü sağlamış oldum. Şimdi aynı şekilde ilerleyeceğim. Buradaki kenar kısmına kadar yolu takip ederek birleştirme işlemimi tamamlayıp geliyorum. Şimdi buradaki kenar kısmına kadar bakın şöyle ilerledim. Sıramı tamamladım. Artık buradan sonra ilerleme yapmıyoruz. Burası zaten çantamızın üst kısmı. Bakın şu şekilde üst kısmı. O yüzden ipimi arkaya çekmem gerekiyor. Tığımı iç kısmından hemen son boşluğumdan geçiriyorum. İlmeğimi tığıma taktım arkada bakın. Ve iç kısmına çekiyorum ilmeğimi. Daha sonrasında burada iki tane zincir çekiyorum. İpimi kestim. Ve şöyle çekerek tamamlamış olduk. Daha sonra yok edeceğiz. Bakın çantamızın üst kısmında bu kadar şöyle bir çapraz görüntümüz var. Şimdi şu kenar kısmı hatırlarsanız şöyle göremiyorsunuz. Şu kenar kısmı bizim boşluğumuzda, ana parçamızın boşluğu. Bakın üstte şu kenar kısmımız vardı. Burada da şu kenar kısmımız boşluk kalacak. Buradaki kenar kısmımız boşluk kalacak. Daha sonrasında arkasını döndürüyorum. Arkada küçük bir kısım var, birleştirme yapmadığımız şu kısım. Bakın şu kısımda birleştirme yapmamıştık. Hemen şuradan başlayalım. Üste kadar birleştirmesini yaparak artık çantamızın gövde kısmını tamamlıyoruz. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. İlmeğimi bıraktım. Daha sonra üstte kalacak olan motifimden son boşluktan tığımı geçirdim. Karşılık gelen son boşluktan da tığımı geçiriyorum. İlmeği tığıma taktım. Arkada bir yandan parmağımla tutuyorum ki üste kadar çıkmasın. İpimi yukarıya doğru çekiyorum. Bakın bir yandan parmağımla tutuyorum dediğim gibi üste kadar çıkmasın diye. Daha sonrasında ilmeğim üst kısımda. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi yukarıya çektim. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilk ilmek yürütmemi yaparak başlangıcımı sağlamış oldum. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Arka karşılık gelen kısımdan da tığımı geçirdim.
İpimi yukarıya çektim. İlmeğimi içerisinden geçirdim. Yandaki boşluğa atladım. Yukarıya kadar çekip ilmek yürütmemi yapıyorum. Bahsettiğim gibi şu kenar kısmına kadar ilmek yürütme yaparak devam ediyorum. Şimdi bahsettiğim gibi son kenar kısmına kadar ilerlememi tamamladım. İlmeğimi bırakıyorum. Son boşluktan şöyle tığımı geçirdim. Aynı şekilde yukarıdaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi aşağıya iç kısmına kadar çekiyorum. İç kısmını çektikten sonra ne yapıyorduk? 2 tane zincirimizi çekip ipimizi kesiyoruz. Şimdi bakın bu şekilde çantamızı tamamlamış olduk. Şurası üst ağız kısmı. Şu yanlar boş. Daha sonra altta motiflerimiz var. Gayet güzel bir torba çanta havasında oldu. Ben çok beğendim bu kısma kadar. Şimdi burası arka kısmı. Aslında fark etmiyor yönü ama ben üstüne fırfır yapacağız şimdi yerleştireceğimiz için. Hani şu şekilde dursun istediğim için burası ön kısmı olarak kabul ettim. Şöyle sağ tarafa doğru dursun diye. Diğer türlü şu kısma duracak. Pardon, şu kısımdan duruş yapacak. O yüzden benim yönüme bu kısmı daha güzel geldiği için burasını ön olarak kabul ediyorum. Şimdi çantamızın gövde kısmını tamamladıktan sonra şuradaki fırfır kısmına geçmeden önce bence üzerine bir sıra boyunca sık iğne gidelim. Daha düzgün bir yapı elde edelim. Daha sonrasında ise askı kısmını yapıp çantamızı tamamlarız. Şu kenar kısmından başlangıç yapacağım. Hemen bir tane zincir çekerek başlangıcımı sağlıyorum. İpimi daha sonrasında buradaki ilk boşluktan tığımı geçirdim. İpimi yukarıya çektim. 2 tane ilmeğim var. Tek seferde çekerek bir tane sık iğnemi yaparak başlangıcımı sağladım. Daha sonra yandaki boşluğa atlıyorum. İpimi yukarıya çekip bir tane sık iğne yaptım. Yandaki boşluğa atladım. İpimi yukarı çektim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa atlıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde tüm sıra boyunca bir tane sık iğne yaparak sıramı tamamlayıp geliyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi başlangıç noktama kadar tüm boşluğa bir tane sık iğne yaparak ilerleyip geldim. Sıramı tamamladım. Bakın burada ilk sık iğnemiz var. Şurada şöyle göstereceğim. İlk sık iğne yaparak başladığım noktaya geldim. Şimdi burada sık iğnenin tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım ve sıramı tamamladım. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. İlmek yürütmemi yaptım. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi yukarıya çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütme yapıyorum. Aynı birleştirmede yaptığımız gibi her boşluktan bir tane ilmek yürütme yaparak sıramı tamamlayıp geleceğim. Yani tüm kenar kısımlarda birer tane ilmek yürütme yapacağım. Bakın görüntüsü bu şekilde daha güzel gözüküyor. O yüzden sıramı tamamlayıp geliyorum şimdi. Şimdi sıra sonuna kadar ilmek yürütme yaparak ilerledim ben. Son ilmeğimi bırakıyorum. Daha sonrasında iç kısımdan son boşluğumdan tığımı geçirdim. İpimi içeriye çekeceğim artık. Şöyle tığımın ucuna takıyorum ve ipimi iç kısma çektim. İç kısmında 2 kez zincir çekiyorum ve ipimi keserek artık sıramı tamamlıyorum. Bakın şu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. Görüntü olarak da size bahsettiğim gibi bakın gayet güzel dümdüz bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi askı kısmının başlangıcını yapalım beraber. Yine aynı şekilde sık iğneden oluşacak. İstediğimiz boyutta zincir çekerek başlangıcımızı yapıyoruz. Toplamda 74 adet zincir çektim. 74. zincirimi parmağımla tutuyorum. Bir tane daha zincir çektim ekstra. 74. zincirimin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Ve bir tane sık iğnemi yaparak başlangıcımı yaptım. Yandaki zincirin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çektim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yandaki zincirden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip bir tane sık iğnemi yaptım. Yandaki zinciri atladım. Bir tane sık iğne yaptım. Askımız tamamen sık iğnelerden oluşuyor.
Şimdi sıra boyunca bu şekilde sık iğne yapacağım. Daha sonrasında üzerine bir sıra daha gideceğim. Belki 3 sıra, belki de 4 sıra giderek askı kısmımızı tamamlıyoruz. Şimdi size bahsettiğim gibi her boşluğa bir tane sık iğne yaparak 3 sıra boyunca gittim ve bakın bu şekilde askı kısmımızı tamamladım. Hatta bir tanesini birleştirmesini yaptım. Bir tanesini beraber yapacağız. Şimdi şu şekilde diğer tarafına döndürüyoruz. Öncesinde dikerek birleştirme yapacağımı söylemiştim ama dikerek değil de ilmek yürütme yaparak birleştirme yapıp aynı şekilde devam etmeyi düşündüm. Çünkü askı kısmının kenar kısmı bir sıra boyunca ilmek yürütme yapmak istedim. Aynı burada yaptığımız gibi ilmek yürütme yaparken de neden burayı birleştirmeyeyim, ekstra bir kat daha dikeyim diye düşündüğüm için ilmek yürütme yaparak birleştirmeye karar verdim. Burada ilmeğimi bırakıyorum. Hemen şuradaki bakın kenar kısmındaki birinci sık iğneden tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çekerek başlangıcımı yapıyorum. İpimi yukarıya çektim ve başlangıcımı yaptım. Yandaki sık iğnenin içerisinden, şimdi çift kat olduğu için hani burada ilmek yürütme yapmıştık ya. O yüzden bakın birazcık kalın olduğu için tığımızı geçirmek zor olabiliyor. Tığımızı geçirdikten sonra alttaki boşluktan da tığımı geçiriyorum. İpi tığıma taktım. Yukarıya kadar çekiyorum. İlmeğimi içerisinden geçirip ilmek yürütmemi yaptım. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. Altta da karşılık gelen kısımdan tığımı geçiriyorum. İpi tığımın ucuna takıp şöyle üst kısma kadar çektim. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Hemen yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Karşılık gelen noktadan da tığımı geçirdim. İpimi üst kısma kadar çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıyorum ve bu şekilde tamamlamış oluyoruz. 3 sıra olduğu için zaten çok fazla ilmek yürütme yapmıyoruz. Daha sonrasında hemen şöyle yandaki bakın yandaki birinci boşluğa atlıyorum. İpimi çekip ilmek yürütmemi yapıyorum. Artık askı kısmına doğru dönüşümüzü sağlamış oluyoruz. Daha sonra yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi ilmeğim içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıyorum. Yandaki boşluğa atladım. İpimi çekip ilmeğim içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Şimdi şuradaki kenar kısmına kadar her boşluğa ilmek yürütme yaparak devam ediyorum. Bahsettiğim gibi kenar kısmına kadar ilerledim. Bakın birinci boşlukta ilmek yürütmemi yaparak ilmeğimi bıraktım. Yine aynı şekilde yapacağız. Diğer kenar kısmında yaptığımız gibi. Şu şekilde tuttuğumda, eşitlediğimde hemen karşılık gelen boşluktan tığımı geçiriyorum. İlmeğimi tığımın ucuna taktım. Yukarıya çektim. Ve başlangıcımı yapmış oldum. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Alttaki boşluktan da geçiriyorum. İpimi yukarıya çekip ilmeğimi içerisinden geçirip ilmek yürütmemi yaptım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Arkadaki boşluktan da tığımı geçirip ipimi üst kısma kadar çekip ilmeğimi içerisinden geçirdim. İlmek yürütmemi yaptım. Son boşluk kısmına geldim. Arkada da askı kısmında da son boşluk kısmındayım. İpimi yukarıya kadar çekip ilmeğimi içerisinden geçiriyor ve birleştirmemi bakın bu şekilde tamamlıyorum. Daha sonrasında yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmek yürütmemi yaptım. Şu şekilde başlangıcımızı yapmış olduk. Yandaki boşluğa atlıyorum. İpimi çekip ilmek yürütmemi yaptım. Yandaki boşluğa atladım. İlmek yürütmemi yaptım. Bu şekilde yine her boşluktan tığımızı geçirip bir tane ilmek yürütme yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Son boşluğa kadar ilmek yürütme yaparak ilerledim. Son boşluğumda arkadan tığımı geçiriyorum. İpimi tığıma taktım. Şöyle iç kısmına çektim ilmeğimi. Askının iç kısmındayız. 1-2 tane zincir çekerek artık ipimi kesip sıramı tamamlıyorum. Askı kısmımızı tamamlamış olduk. Bakın şu şekilde göstereceğim. Gayet güzel, düzgün bir askı oldu. Bu şekilde ilmek yürütme yaptığımız için de dümdüz bir görüntü elde etmiş olduk. Ben çok beğendim bu şekilde.
Şimdi şöyle iki askımızı aynı şekilde yapıyoruz. Kenar kısmındaki fırfır başlangıcını da yapalım. Nasıl yapacağımızı göstermek istiyorum. Bir tane zincir çekerek başlangıcımızı yapıyoruz. Şu ölçüde, yani buradan başlayıp buraya kadar bir zincir çekiyoruz. Kaç adetse yani ölçümüz, o kadar zincir çekiyoruz. Bakın şu şekilde ölçtüğümde 50 adet zincir benim için yeterli oldu. 50 adet zincir çektim. Daha sonrasında çantamı bir kenara alıyorum. Şimdi şu şekilde yapacağız. Öncelikle aynı kol kısmında yaptığımız gibi bir başlangıç yapıyoruz. 50. zinciri parmağımla tutuyorum. Bir tane daha ekstra zincir çektim. 50. zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Bir tane sık iğne yaparak başlangıcımı yaptım. Zincirle beraber 2 adet zincir yapmış olduk. Devam ediyorum. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane sık iğnemi yaptım. 3 tane oldu. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. 4 tane tek sık iğne yaptım. 5. boşluğuma geldiğimde bir tane sık iğnemi yaptım. Tekrar aynı boşluğa batıp bir tane daha sık iğnemi yaptım. Yani 5. boşluğuma çift sık iğne yapmış oldum ve arttırmamı yapmış oldum. Devam ediyorum. Yandaki boşluğa atlıyorum. Bir tane tek sık iğne. 1 2 3 4 yine 5. boşluğuma geldim. Bir tane tek sık iğne yaptım. Aynı boşluğa tekrar tığımı geçirip bir tane daha sık iğne yaparak çift sık iğne yaptım. Yani şu şekilde yapıyorum. 4 tane tek sık iğne, bir tane çift sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Şimdi sondan bir önceki boşluğuma çift sık iğne denk geldi. Benim son boşluğuma da bir tane tek sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. Bakın bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. Daha sonrasında dönüşümüzü sağlayalım. Bir tane zincir çektim. Bir tane zincir çekerek dönüşümü sağladım. Hemen dibindeki değil, bir sonraki boşluğa batıyoruz. Bir sonraki boşluğumuzda az önce söylediğim gibi çift sık iğne yaptığım noktaya batmış oldum ve başlangıcımı çift sık iğnenin olduğu noktada yapmış oldum. Şimdi tekrardan aynı noktaya batıp bir tane daha çift sık iğne yapmış oldum. Bir zincirle dönüşümü sağladım. Hemen dibindeki değil, bir sonraki boşluğa batıyorum. Çift sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip bir tane sık iğne yaptım. Yandaki boşluğa batıyorum. Bir tane tek sık iğne. Yanındaki boşluğa batıyorum. Bir tane tek sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa battım. Tek sık iğnemi yapıyorum. Şimdi çift sık iğne yaptığım noktaya kadar son bir boşluğum kaldı. Bir tane daha tek sık iğne yaptım. Çift sık iğne yaptım. Boşluğa geldiğimde ise yine bir tekrar aynı boşluğa batıp çift sık iğne yapıyorum. Şimdi arada kaç tane tek sık iğnemiz olmuş oldu? 1, 2, 3, 4, 5 tane tek, bir tane çift sık iğnemiz olmuş oldu. Bir alt sırada 4 tane tek, bir çift yapmıştık. Üst sırada ise 5 tek, bir çift yapacağız. Saymak istemezseniz de alttaki çift yaptığımız sık iğnenin üstüne yine çift sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum hemen. Şimdi son boşluğuma bir tane sık iğne yaptım. 4 tane tek sık iğne ulaşmış oldum. Biz ikinci sıramızda 5 tane tek, bir tane çift yapmıştık. Şimdi son şurada başlangıç bir zincir çekerek başlangıç yaptığım noktadan tığımı geçirip bir tane sık iğne yaptığımda 5 tane sık iğne yapmış oluyorum ve sıramı tamamlıyorum. Örgümü döndürdüm. Bir tane zincir çektim. Hemen dibindeki değil, bir sonraki boşluğa batıyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım. Zincirle beraber 2 tane sık iğne yapmış olduk. Devam ediyorum. 3 4 5 6 tane tek sık iğne yapıyorum. 7. boşluğuma ise 2 kez batarak çift sık iğne yapıyorum. Altta çift yaptığımız sık iğnenin üstüne geldiğimizde yine çift yapmış oluyoruz. İlk başlangıçta ne yapmıştık? Birinci sıramızda 4 tane tek, bir çift.
İkinci sıramızda 5 tek bir çift. Üçüncü sıramızda 6 tek bir çift. Bir üst sıramızda 7 tek bir çift. Şimdi ben dördüncü sıramı tamamladım, geldim 7 tek bir çift yaptım. Şu şekilde tuttuğumda, bakın şu şekilde tuttuğumda bence dalgalanmalar gayet ideal oldu. O yüzden daha fazla arttırma yapmadan ilerleyeceğiz. Dediğim gibi 4 tek bir çiftle başladım. 5 tek bir çift, 6 tek bir çift ve 7 tek bir çift. Dördüncü sıramda 7 tek bir çift yaparak sıramı tamamladım, geldim. Yeterli dalgalanmalara ulaştığımız için söyleyemedim. Fırfır bence yeterli oldu. O yüzden bundan sonrasında istediğimiz boyuta ulaşana kadar, tahminen hani bu kadar geniş olmasa da birazcık daha devam edeceğim. Yani herhangi bir arttırma yapmadan her boşluğa tek sık iğne batarak devam ediyoruz bundan sonra. Şimdi size bahsettiğim gibi herhangi bir arttırma yapmadan dümdüz her boşluğa bir tane sık iğne yaparak tamamladım, geldim. Bakın bu şekilde bir görüntü elde etmiş olduk. Başta arttırma yaptığımız için. Şimdi kaç sıra boyunca gittim size söylemek istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. 19 sıra boyunca git gel yaptım. Üstteki 3 sıramı da farklı bir renkte geçiş yaptım. Kahverengi yaptım elimde olduğu için. Hani bunu siyah da yapabilirsiniz. Modelde siyah gidilmişti. Ben kahverengi tercih ettim. Çünkü böyle tona ton yakın olduğu için. Dilerseniz düz de düz bir şekilde de devam edebilirsiniz. Bu arada bu uzun gelirse gözünüze daha kısa da örebilirsiniz. İlla ki benimle aynı ölçülerde yapmak zorunda değilsiniz. Ben sadece fikir olması açısından, çünkü sonradan sorduğunuzda üzerine birçok proje çalıştığım için hatırlamam birazcık imkansız oluyor. O yüzden elimden geldiğince sayı vermeye, ölçü vermeye çalışıyorum video esnasında. Bunu da söylemek istedim yeri gelmişken. Şimdi çantamızı bu şekilde aldık. Şu kısımdan bakın şuraya bir yerleştirme yapacağız. Bunu da dikerek yapacağız artık. Hemen şöyle bir tane iğnem var. Bakın arkasında şu şekilde büyük bir deliği var. Buraya ipimi birazcık incelterek takıyorum. Bakın gayet kolay girdi. Şimdi şöyle ipimi ayarlayacağım. Şimdi ipimizi ayarladıktan sonra şöyle bir başlangıç yapacağız. Şöyle birazcık bulanıklaştı. Öncelikle şu kenar kısmını dikeceğim. Şuradan itibaren bir dikiş sağlayacağım. Bu böyle açıkta kalsın istemiyorum. Yapı olarak çünkü güzel bir görüntü elde etmiyoruz. O yüzden direkt buradan başlayacağım. İpimi kesmeden ilerleme yapmak istiyorum. Şu kısma kadar dikeceğiz. Üst kenar kısmına kadar, daha sonra şöyle gövdeye devam edeceğiz. O yüzden şöyle tuttuğumda, eşitlediğimde, üst kısma yerleştirmemi yaptığımda, burası bizim çantamızın kenar kısmı. Şöyle arkadan tam karşılık gelen kısımdan iğnemi geçirdim. Tabi birazcık son 3 sıramız farklı olduğu için renk olarak birazcık belli olacak ama yapacak bir şey yok sanırım bu noktada. Normal her böyle iğnemi geçirebildiğim noktadan iğnemi geçirerek bir dikme işlemi yapacağım. Düz bir dikiş yapıyorum. Şu kahverengi kısmına çok fazla dikiş yapmak istemedim. Çünkü renk farkı çok belli olsun istemiyorum. Renk farkı çok fazla belli olsun istemediğim için bu kısma çok fazla git gel yapmadım. Devamında aynı şekilde boşluklardan iğnemi geçiriyorum. Bakın dikme işlemime devam ediyorum düz. Şimdi bakın şuradaki üst kısma kadar aynı düz bir şekilde dikerek ilerledim. Şöyle döndürürsem daha iyi gözükecek sanırım. Evet. Üst kısma kadar geldikten sonra artık az önce bahsettiğim gibi yatayına, gövde kısmına doğru bir ilerleme yapacağız.
Yine aynı şekilde düz dikiş yapıyoruz. Doğru bir şekilde yerleştirme yaptıktan sonra bakın şuradaki hani ilk başta bir tane parça yapmıştık ya, büyük parçamız, tam şu üst kısmında ilmek yürütme yaptığımız noktadan dikerek bir ilerleme yapacağım. Çünkü şöyle üstünde olduğunda göremiyorsunuz, onu da söylemek istedim. Sadece boşluklardan iğnemi geçirip dümdüz dikeceğim. Şimdi diğer kenar kısmına kadar bu şekilde düz dikişime devam ediyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi şöyle göstermek istiyorum. Tüm üst kısmından dikerek ilerledim. Bu kenar kısmına kadar geldiğimde de yine başlangıçta yaptığımız gibi alt kısma doğru bu fırfır kısmını da sabitledim bakın. Çünkü havada olunca görüntü olarak güzel olmayacağını söylemiştim. Bakın genişlik olarak da bence gayet güzel oldu. Arttırmamız da yerinde oldu. Çünkü daha fazla arttırma yaparsak çantada birazcık tuhaf durabilirdi. Bu şekilde gayet güzel oldu. Ben çok beğendim. Bakın içerisi de gayet geniş bir çanta oldu. Şöyle bayağı bir çukur, ipler temizlenecek tabi. Şu an için astarlama yapmayı düşünmüyorum. Astarlama yerine belki içerisinde bir kese kullanabilirim. Ya da astarlama yapacak olursam, astarlamadan kısaca bahsetmem gerekirse, kumaşın üzerine koyuyoruz çantayı, çizip aynı kalıpta öncelikle makinede dikiyorum. Daha sonrasında elde dikiş yaparak buraya sabitliyorum. Ya da şu üçgen kısımlarına hiç girmeden düz bir astarlama da yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben şu an astarlama yapmayacağım. İleride yapar mıyım bilmiyorum. Şu kısma da bir tane çıt çıt kullanabilirsiniz. Daha kullanışlı olacağını düşünüyorum. Gayet güzel, ideal boyutta bir çanta oldu ve çok farklı bir model oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu arada ip miktarından bahsetmem gerekirse 350 gram olduğunu başlangıçta söylemiştim. Şu şekilde elimde küçük bir yumak kaldı. Belki 50 gram diyebiliriz. 100 gram yoktur. 50 gram diyebiliriz. Yani 300 gram kadar ip kullandım. Bunu da söylemek istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.